Merhaba arkadaşlar. Bu videoda AVL ağaçlarından bahsedeceğim. Biliyorsunuz ikili arama ağacı arama performansını logenlik bir seviyeye taşımayı hedefler. Çünkü her sorgulamada arama uzayını yarıya böler. İşte AVL ağacı da aslında bir ikili arama ağacıdır ama dengeli bir ikili arama ağacıdır. İkili arama ağacının şeklini oluşturan şey aslında sayıların geliş sıralamasıdır. Yani şu şekilde bir sayı geldiğini düşünecek olursak oluşacak olan ikili arama ağacı bu şekilde olacaktır. Ve bunu aslında şöyle düz bir şekle yukarı çektiğimizde normal bir bağıl listeden farklı olmayan bir yapı elde etmiş oluyoruz. Dolayısıyla ikili arama ağacının performansını aslında kaybetmiş oluyoruz. Her sorgulamada biz ağacın yarısından değil sadece bir elemandan kurtulmuş oluyoruz ki bu zaten listede de bu şekilde bir performanstan söz edebiliriz. İşte AVL ağacı veya bu benzer işte kırmızı siyah ağaçları gibi ağaçlar aslında ne yapmaya çalışıyor? Bu ikili arama ağacının logenlik performansını korumayı hedefliyor. Dolayısıyla her düğüm eklendiğinde dengeleme işlemini yapmak durumunda. Peki bu dengeli ağaç ne demek oluyor? Aslında buna bakmamız lazım. Normalde tek bir düğümden oluşan ağaç aslında dengelidir. Yine tek çocuğu olan yani iki düğümden oluşan ağaç da dengelidir. Sol veya sağ çocuğu olabilir. Çünkü bunda yapılabilecek herhangi bir dengeleme işlemi bulunamamakta. Sağ tarafı alırsanız bu sefer sağ tarafı ağır basacaktır. Ve bu iki durumdaki ağaçta aslında nedir? Dengelidir. Onun için buradaki toleransımız aslında yüksekliğin bir fazla olması toleranstır. Ne demek yüksekliğin bir fazlası? Her düğümün sol ve sağ çocuğunun yükseklikleri arasındaki fark en fazla 1 olabilir. 2 olursa o ağacın dengesi bozulmuştur ve dengeleme işlemi yapılmalıdır. Dolayısıyla ben mesela buna bir tane daha düğüm eklediğim zaman aslında artık bu düğümün dengeli olduğunu söyleyemeyiz. Ve buradaki algoritma aslında nasıl çalışıyor? Eklediğimiz noktadan yukarı doğru çıkıyoruz. Yani çünkü denge nerede bozulmuş olabilir? Düğümü eklediğim noktada bozulmuş olabilir. Ve her düğüm eklendiğinde denge bozulacaktı diye bir şey yok. Çünkü bir farklı toleransımız olduğu için her zaman denge bozulmuyor. Şimdi burada ekledik buraya. Bir yukarı çıkıyoruz ve buradayken çocuklar arasındaki yüksekliğe bakıyoruz. Hatırlarsanız ortada bir düğüm yoksa yükseklik -1'di. Daha önceki videomuzda bahsetmiştik. Bunun yüksekliği çocuğu olmadığı için 0. Dolayısıyla 0 ile -1 arada bir fark var. Bu kısımda denge bozulmamış. Ne yapıyoruz biz? Bir üst kısma çıkıyoruz. Buraya çıkıyoruz. Ve buraya çıktığımızda bu yine çocuklarına yüksekliklerini soruyor. Bunun yüksekliği 1, bunun yüksekliği -1. Dolayısıyla aradaki fark 2'dir ve biz bu düğümün üstündeyken denge bozulmuştur. Ve denge nerede bozulmuştur aslında? Sol çocuk tarafında bozulmuştur. Çünkü sol çocuk tarafına düğüm eklenmişti. İşte bu noktada bizim aslında iki farklı döndürme işlemimiz var. Birincisi çocuk üzerinde tek döndürme, diğeri de çocuk üzerinde 2 döndürme şeklinde. Eklenen düğüm bunun üzerindeyken biz çocuklar arasında denge bozulmuştu. İşte eklenen düğüm solun soluna eklenmişse, çünkü sol tarafta bozulmuştu. Solun soluna eklenmişse o zaman düz bir çizgi gibi bunu düşünün. Sadece bir çevrim yeterlidir. Yani sol çocuk üzerinde bir çevrim. Yok solun sağına eklenmiş olsaydı bir zigzag işareti yapacağı için çift çevrim gerekliydi. Yine önce düz hale getireceğiz. Daha sonra da düz bir çizgi haline geldikten sonra ikinci bir çevrim yapılacaktır ve bunlar yine sol çocuk üzerinde yapılmaktadır. Bu aslında dengenin sol tarafta bozulduğunda yapılacak işlemlerdi. Aynı şeyi bir de sağ tarafta bozulursa, bu durumda şu şekilde olduğunu düşünün. Bu sefer yine buradayken denge bozulacaktır ve sağ çocuk üzerinde bu sefer denge bozulmuş olacaktır. Ve sağın sağıysa yine düz bir çizgi olacağı için sağın sağıysa yine tek bir çevrim, sağ çocuk üzerinde yapılacak tek bir çevrim buradaki dengelemeyi sağlayacaktır. Yok eğer şu şekilde oluşmuşsa bu durumda
Yani mesela burası işte 5, burası 7, burası da 6 olabilir. Bunu önce biz şu hale getiriyoruz. 5, 6, 7 haline getiriyoruz. Daha sonra yani bu birinci çevrim oluyor. Sol çocuk üzerine birinci çevrim. Daha sonraki çevrimde ise 6 yukarı çıkıp 5 aşağı iniyor. Ve bu da ikinci çevrim. Halbuki şurası olsaydı yani 1, 2, 3 gibi düşündüğümüzde bunda tek bir çevrim yeterliydi. 2 yukarı çıkacaktı, 1 aşağı inip bu şekilde dengeleme işlemi yapılacaktı. İşte zigzag olma durumunda önce biz bunu düz bir hale getiriyoruz ve ondan sonra yani sağın soluysa yani veri sağ çocuğun sol tarafına eklenmişse bu durumda iki çevrimle ancak bu dengeleme işlemini yapacağız. Tabii eklenen yerden yukarı çıktıkça mesela bir yerde baktık ki aradaki fark 2, orada dengeleme yaptık, bitmiyor. Köke kadar gitmemiz lazım. Yani köke kadar dengenin bozulmadığına emin olmamız lazım. Kökten daha yukarısı olmadığı için ağaç dengeleme işleminin tamamlandığını köke geldiğimizde söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla bizim aslında burada temel algoritmamız nedir? Eğer üzerinde bulunduğumuz düğümün sol çocuğunun yüksekliği yani düğme D dersek sol çocuğun yüksekliği eğer eşittir sağ çocuğun yüksekliği artı 2 ise yani aradaki fark 2 ise bu durumda sol taraf daha ağır bastığı için sol ağır ağaç diye geçer sol tarafa ağır basan ağaçlar. Burada sol tarafta denge bozulmuştur ve deminki şu olaya bakmamız lazım. Yani veri eğer solun soluna eklenmişse sol çocuk üzerine tek çevrim, solun sağına eklenmişse o zaman önce sol çocuk üzerinde bir çevrim devamında düz bir çizgi şekline getirdikten sonra bir çevrim daha. Dolayısıyla sol çocuk üzerinde çift çevrim şeklinde ifade edebiliriz. Bunun bir de yani bu sol ve sol sağ ifadesini buraya yazmış olduk. Diğer ikinci durum nedir? Sağ tarafta eğer denge bozulursa bunu da nasıl anlarız? Bu şekilde eğer sağ taraftaki yükseklik sol taraftaki yükseklikten 2 fazlaysa çocuğun yüksekliğinden demek ki denge bozulmuştur. Yani bunun 3 olma ihtimali yok. 0, 1 olabilir. 2 olduğu an dengeleme yapıyoruz. Dolayısıyla ABL ağacında çocuklar arasındaki fark 0 veya en fazla 1 olabilir. Onun dışında ağaç dengeli olmaz eğer daha büyük 2 veya daha büyük sayı varsa. Evet, şimdi kodu yazınca da dengeleme işlemine tekrar döneceğiz. Evet, masa üstünde AVL isminde bir klasör oluşturduk ve klasörlerimizi bu şekilde oluşturduk. Başlık dosyasına AVL HPP dosyasına gidelim. Burada tabii ki ikili arama ağacını daha önceki videomuzda adım adım yazmıştık zaten. Burada sıfırdan ikili arama ağacını yazmayacağız çünkü birçok noktası ortak. Sadece ekleme işlemini burada belirteceğiz. Silme kodu da aslında burada olmayacak çünkü ikili arama ağacının zaten temel amacı arama olduğu için burada ekleme ve arama işleminin olduğu kısmı sadece göstermiş oluyoruz ve eklemelerde ağacın dengesinin bozulması durumunda arama performansı düşeceği için dengelemeyi nasıl yapıyoruz? Burada adım adım göstereceğiz. Evet, daha önceki yazmış olduğumuz ikili arama ağacının kodunu inceleyecek olursak düğümde herhangi bir değişiklik yok. Sadece yüksekliği eklemiş oluyoruz. Bu bilgi bize gerekli olabilir. Direkt bir düğümün yüksekliğini buradan kontrol edebilmek için ve nesne oluşturulduğu zaman işte sol ve sağ çocukları da eğer girilmediği durumda null olarak atanıyor ve veri de bu şekilde gönderilen parametre atanıyor. Oluşan çocuk ikili arama ağacında normalde ne yapıyorduk? Sol ve sağa da uygun olarak ilerleyerek boş gördüğümüz yere düğümü ekliyorduk. Bu AVL'de de var. Önce ikili arama ağacı gibi normal eklenmesi gereken yani normal ikili arama ağacında nereye eklenmesi gerekiyorsa önce oraya gidip ekliyoruz ama burada denge bozulmuş mu? Burada eklediğimiz noktadan köke kadar ilerleyerek her üzerine geldiğimiz düğümün sol ve sağ çocuklarının yükseklikleri arasındaki farka bakıyoruz. Eğer 2 veya daha fazlaysa ki zaten en fazla 2 olabilir. 2 ise şeyi değiştiriyoruz. Dengeleme işlemini yapıyoruz.
düğümlerin yerlerini değiştiriyoruz. Evet, sınıfımızın ismine AVL dedik. Şablon bir yapıda ve burada ağaçta bütün düğümlere ulaşabilmek adına en üstteki düğümü, kök düğümünü, adresini burada tutuyoruz. Şimdi burada aslında bizim yazacağımız 3 tane fonksiyon var. Private alanda ara ve ekle fonksiyonu ve sol çocuk üzerinde bir değiş tokuş işlemi, yani çevrim işlemi yapıyor. Bu da sağ çocuk üzerinde çevrim işlemi yapıyor ve hepsi çevrim yaptıktan sonraki adresleri tabii ki döndürüyorlar ki burada çünkü referanslı bir atama yok. Dolayısıyla bağlantı olabilmesi için artık ebeveynin yeni sol çocuğu, yeni sağ çocuğunun bağlanabilmesi için döndürdüğü adresi biz ona atamış olacağız. Silme kodu normalde yok demiştim. Buradaki sadece çöp oluşmaması için zaten private alana alınmış bir kod bu. Eğer ağaç yok edilecekse düğümlerin her biri new ile oluşturulduğu için bunların her biri iade edilmesi lazım. Dolayısıyla burada onun için bir silme kodu bulunuyor. Ve dolaşımlar in order, pre-order, post-order, bunlar da yine AVL ağacında olabilecek şeyler. Yükseklik zaten olmazsa olmaz, yani bu AVL'nin en önemli kısmı yükseklikleri kontrol etmesi. Dolayısıyla yükseklik hesaplayacak bir fonksiyonun olması gerekiyor ve geçen videomuzda anlattığımız gibi aslında nasıl yükseklik bulunduğunu burada aynı kodu kullanıyoruz. Yine seviye yazma işleminde, yani level order dolaşmada her seviyeye inip onları yazmada yine burası olacak. Arama işlemi public kısmındaki metotların bunların çağırdığı metotlar aslında. Evet, yani boş mu kontrolü zaten root'un null olmasına bakıyoruz. Nesne oluşturulduğu zaman root null olarak başlıyor ve bizim yapacağımız kısım bu videoda ekleme işlemi aslında. Evet, ekleme işleminde biz yukarıda private'ta bahsetmiş olduğumuz search and add fonksiyonunu çağıracağız ve buraya kökten başlatacağız bu işlemi ve parametre olarak gelen veriyi ekle diyeceğiz. Ve bu aşağı doğru normal boş olan yere kadar inecek bu search and add fonksiyonu ve düğümü ekledikten sonra köke doğru çıkacaktır ve en son bize döndürdüğü düğüm adresi aslında köktür. Dolayısıyla kökü bunun döndürdüğü adrese atayacağım ki dediğim gibi aşağı kadar bütün çocuklar yukarı kadar bağlanarak, aşağıdan yukarı bağlanarak geliyorsa ağaçın yeni halini root gösterebilsin diye bu dönen şeyi root'a atıyoruz. Evet, in order, pre-order bunlar aynı zaten. Bunlarda herhangi bir değişiklik yok. O zaman biz arama ve ekleme fonksiyonuna gidelim. Şimdi arama ve ekleme fonksiyonunda düğümden başlayarak aşağı doğru dediğim gibi ineceğiz ve burada birazcık ikili arama, normal ikili arama ağacının koduna benzer bir kod burada da olacak aslında. Alt düğüm eğer nullsa boş bir yere geldik demektir ve ben burada direkt düğümü oluşturuyorum. Yeni düğümü oluşturuyorum ve tabii ki çocuklarını girmiyorum çünkü çocukları yeni düğümün null olacağı için ikinci, üçüncü parametreleri girmemiş oluyoruz. Bu eğer boş bir noktaya gelmişsek. Değilse o zaman demek ki bir düğümün üzerindeyiz. O zaman verinin büyüklüğü küçüklüğüne göre yönümüzü değiştirmemiz gerekiyor. Eğer veri üzerinde bulunduğum düğümden daha küçükse o zaman ben sol tarafa doğru bir yol alacağım. Eğer daha büyükse sağ tarafa doğru bir yol alacağım. Tabi burada eşit olma durumu normalde ikili arama ağacında eşit olma durumunu aslında şey yapmıyorduk ama hani olur da denk gelirse o zaman buraya küçük eşitse sol tarafa gidecek şekilde yapabiliriz. Tabi burada boşsa, küçük eşitse ve büyükse başka bir ihtimal kalmadığı için bunu sadece else dememiz yeterlidir. Şimdi sol tarafa küçük eşitse sol tarafta ilerleyecekti. O zaman alt düğümün sol çocuğuna yine öz yineleme olarak yukarıdaki fonksiyonu çağırıyorum. Ve bağlıyorum çünkü referanslı bir çağrım olmadığı için demin de vurgulamıştım. Normal bir point adres gittiği için orada yeni bir düğüm oluşacaksa bu düğüm gerçekten sol çocuğa bağlanması için dönen adresi sol çocuğa atıyorum. Şimdi burada aslında amacımız önce düğümü olması gereken yerde önce bir oluşturmak. Yani boş bir noktada oluşturmak. Sol tarafı gönderdik ve bu veriyi ekle diye sol tarafa gönderdik. Dolayısıyla bu sol tarafa aşağı inecek yani bu dallanacaktır aşağı doğru sola sağa ve boş bir yere eklendikten sonra fonksiyon kapandıkça aslında biz yukarı gidiyoruz. Dolayısıyla biz şöyle bir algoritma takip etmeyeceğiz. İşte önce bir ekleyelim bitsin.
tamamen sonra yeniden kökten başlayalım. Öyle bir şey değil. Zaten en aşağı kadar inmişiz. Düğümü oluşturmuşuz. O zaman yukarı yavaş yavaş çıkarken işte o yukarı çıkma satırları burası aslında 32. satır oluyor. Çünkü burada ekledikten sonra fonksiyon döndükçe bu aşağılara düşecektir. Dolayısıyla ben her yukarı çıktığımda buraya geleceğim ve ben burada dengeli mi dengeli değil mi bunu kontrolünü yapacağım. Burada yükseklik kontrolü yapıyorduk hatırlarsanız ve zaten sol tarafın içerisine doğru gitmişsek, yani elsefin içerisindeyiz ve sol tarafın içerisine gitmişiz. O zaman burada sağ tarafta dengenin bozulma ihtimali yok. Sol tarafa gitmişsek sol tarafta ihtimal var, denge bozulma ihtimali var. O zaman sadece o kısmı kontrol edeceğim. Yani diyeceğim ki sol çocuğun yüksekliği sağ çocuğun yüksekliğinden, dikkat ederseniz üzerinde bulunduğum düğümün çocuklarına bakıyorum. Düğümün kendi yüksekliğine değil. Üzerinde bulunduğum düğüm subnottur. Sol çocuğun yüksekliği sağ çocuğun yüksekliğinden 2 fazlaysa o zaman sol tarafta nedir? Denge bozulmuştur. Diğer bir fazla olmasını kabul ediyorduk. İşte bunun içerisinde 2 durum var. Ya düz bir çizgidir ya da zikzak yapmıştır. Düz bir çizgi ise tek bir çevrim. Yok, zikzak yapmışsa 2 çevrim, çift çevrim gerekiyor. İşte burada ilk koşula bakalım. Eğer eklenen veri daha küçükse demek ki solun soluna gitmiştir. Yani düğümün çocuğunun verisinden daha küçükse solun soluna gittiği için düz bir çizgi oluyor ve ben burada tek bir çevrim yapacağım. Ve bu çevrim sol çocuk üzerinde olacağı için sol çocuk üzerinde tek bir çevrim yapıyoruz ve burada subnode'u gönderiyoruz. İşte sol çocuk üzerindeki tek çevrim, bu kodu birazdan yazacağız. Else olursa bu durumda çift çevrim gerekiyor. Çift çevrimde önce sol çocuğun, yani düğümün kendisi, burada bakın düğümün kendisi sol çocuğuyla çevrim oluyor. Burada ise önce düğümün sol çocuğu sağ çocuğuyla bir çevrime girmesi gerekiyor ki düz bir çizgi haline getirelim. Sağ çocuğuyla çevrime sokuyoruz. Daha sonra düğümün kendisini artık sol çocukla çevrime sokabiliriz. Önce düğümün kendisinin sol çocuğunu sağ çocukla, yani sol çocuğunun sağ çocuğuyla bir çevrim yaptık. Daha sonra da düğümün kendisini sol çocuğuyla çevrim yapıyoruz ve böylelikle çift çevrim olmuş oluyor. Evet, bu aslında sol taraftaki olaydı. Yani eğer veri sol tarafa gidiyorsa daha küçük olduğu için eklenmek için ve eklendi, daha sonra yukarı çıktıkça ve sol tarafta olduğumuz için denge sol tarafta bozulmuş diyoruz. Şimdi sağ tarafa geldiğimiz zaman burada da yukarıdakinin benzerinin sağ taraflı versiyonunu yapacağız. Yani alt düğümün sağ çocuğunu, çünkü sağ çocuğunda ilerleyecek, küçük değilmiş, büyükmüş. O zaman sağ tarafta ilerleyecektir ve burada sağ çocuğunu gönderiyorum ve veriyi gönderiyoruz. Yine aynı mantıkla bu da aşağı kadar inip ekledikten sonra sağ tarafın içerisine girdiğimize göre denge sağ tarafta bozulmuş olabilir. O zaman yükseklik üzerinde bulunduğum düğümün sağ çocuğunun yüksekliği eğer üzerinde bulunduğum düğümün sol çocuğunun yüksekliğinden 2 fazlaysa denge bozulmuştur. Ve burada da yine 2 koşulumuz var. Sağın sağı ise düz bir çizgi olduğu için tek çevrim, sağın soluysa bir zikzak olduğu için çift çevrim olacaktır. Bunu nasıl anlayabiliriz? Eğer item daha büyükse, eklenecek veri daha büyükse, üzerinde bulunduğun düğümün sağ çocuğunun verisinden daha büyükse sağın sağına gitmiştir. Ve dolayısıyla burada aslında bir tek çevrim söz konusudur, düz bir çizgi oluştuğu için. O zaman direkt üzerinde bulunduğum düğümü sağ çocukla çevrimi sokuyoruz. Evet, bunun else kısmı ise demek ki bir zikzak durumu var. Onun için önce üzerinde bulunduğum düğümün sağ çocuğunun sol çocuğuyla çevirme sokuyoruz. Daha sonra artık düz bir çizgiye geldiği için sağ çocuk üzerinde çevrim yapabiliriz. Evet, ekleme işlemi aslında bundan ibaret. Sadece burada eklemeler bittikten sonra bu kısımda yükseklik güncellemekte fayda var. Çünkü düğüm yukarı aşağı indiği için yüksekliği değişiyordur. Üzerinde bulunduğum düğümün yüksekliğini
güncelleyeceğim. Her düğümün içerisinde yükseklik bilgisi vardı. Direkt bunda nasıl yapıyorum? Yükseklik fonksiyonu çağırarak ve düğümü bu şeye göndererek aslında. Ve buradan da bu düğümü gönderiyorum ki dönen yere eklediği için subnode'u gönderiyorum. Çünkü bizden adres istiyor. Evet, ekleme kodu bu kadar ama bizim burada kullandığımız 2 tane fonksiyon var. Bunları yazacağız. Sol çocuğuyla değiştirme fonksiyonunu. Evet, elimizde böyle bir ağaç olduğunu düşünelim ve buraya mesela 5 verisi eklensin. Normalde ne yapıyoruz? Buradan işte sola ve önce normal ikili arama ağacı gibi bunu eklemiş olduk. Sonra eklediğimiz yerden yukarı doğru çıkıyoruz. Burada baktığımız zaman 0, eksi 1. Bir fark var. Dolayısıyla ağaç dengede. Bir üste çıktığımız zaman 1, 0. Arada bir fark var. Yine buradaki alt ağaç da dengede. Sonra ana ağacın köküne çıktığımız zaman burası 2, burası ise 0. Arada 2 fark olduğu için kökteyken denge bozuldu. Dolayısıyla burada subnode diye ifade edilen demin koddaki aslında burada kök oluyor. Subnode okla gösterdiğim düğüm aslında. Dolayısıyla peki eklenen veri ne tarafta? Sol çocuğun solunda. Dolayısıyla düz bir çizgi olduğu için burada bizim yapacağımız şey tek çevrimdir. Ve tek çevrimde nasıl bir kod yazacağız buna bakalım. Dediğim gibi burada subnode'un bu olduğunu söyleyelim. Ve kod kısmına geldiğimizde parametre olarak gönderilen subnode'un sol çocuğunu TMP içerisine alıyorum. Çünkü burada bir aslında değiş tokuş işlemi olacağı için adresi kaybetmemem lazım. Bir yedek adresin içerisine alıyorum bunun sol çocuğunu. Dolayısıyla bu sol çocuğu şurası TMP buraya göstermeye başladı. Daha sonra sol çocuğa TMP'nin sağına atıyorum. Onu zaten aldığımız için TMP'nin içerisinde kaybetme durumumuz yok. Sol çocuğun adresini değiştiriyorum artık. TMP'nin sağını veriyorum. Bu neden aslında bu şekilde? Şimdi normalde burada yapılacak şey nedir? 30 aşağı inip 20 yukarı çıkacak. Yani 30 20'nin sağ çocuğu olacak. Dolayısıyla 20'nin sağ çocuğu dolu ama ve 25'i kaybetmemem için ben bunu subnode'un soluna bağlıyorum. Çünkü subnode'un solu boşalacak. Bu 30 aşağı indiği zaman 30'u 20'nin sağına bağlayacağımız için artık 30'un solunda 20 diye bir şey olmayacak. Dolayısıyla 30'un solu boşalmış olacak. 25'i kaybetmemem için nereye bağlamam gerekiyor? O boşalan 30'un soluna. Çünkü 20'den yani 30'un solundaki bütün değerler zaten 30'dan küçük olduğu için onu rahatlıkla bağlayabilirim. Ve bu 25 aslında 30'un soluna gelmiş oluyor. Sırf o sağ tarafı taki bir ağaç varsa kaybetmemek için. Eğer zaten nalsa bir sıkıntı yok. TMP'nin sağına artık subnode'u ekleyebiliriz. Çünkü 25'i kurtarmış oluyoruz. Şimdi buradan sol çocuğu subnode'un sol çocuğun yani şuraya 25'i eklemiş olduk. TMP neydi? Subnode'un left'iydi. Yani şurası. Bunun sağını ne atayacağımızı söylüyoruz. TMP'nin right'ına subnode'u ata. Dolayısıyla aslında nasıl bir şey olmuş oluyor? 20 yukarı çıkmış oldu. Sağına 30'u bağladık. 30'un soluna 25'i bağladık. Ve 20'nin solunda herhangi bir değişiklik yok. Ve burada da 5 vardı. İşte bu tek çevrim örneği. Ve bunu yaptıktan sonra aslında çevrim işlemi bitti. Sadece yani sol çocuk üzerine çevrim işlemi bitti. Sadece yapacağımız bunların yüksekliklerini güncellemek. Çünkü aşağı yukarı geldiler. Subnode'un yüksekliği eşittir. Yükseklik fonksiyonunu çağırıyorum. TMP'nin yüksekliği ise burada 1 artı max. TMP'nin sol çocuğu mu yoksa subnode'un burada niye yükseklik fonksiyonu çağırmıyoruz? Çünkü kontrol ettiğimiz farklı. Yani evet TMP'nin kendi sol çocuğuna bakıyorum ama sağ çocuğuna bakmıyoruz. Subnode'un yüksekliğine bakıyorum. Hangisi daha büyükse ona 1 ekleyip çünkü yukarı çıktı TMP. Subnode aşağı indi. TMP yukarı çıktığı için yüksekliği subnode'dan daha fazla olacaktır. Artı 1 ekleyerek yüksekliği şey yaptık ve nereyi döndürüyoruz dikkat edin? TMP yani yukarıya çıkanın adresini döndürüyoruz. Yukarıya çıkan artık
şurası subnode. Yeni subnode burası olacak abi. Dolayısıyla buradan dönen adresi bakın. Dönen adresi bakın nereye atamışız? Subnode'un kendisine. Çünkü artık yeni subnode bu olduğu için burada referanslı çağrım olmadığı için dışarıdan etkilenebilmesi için dönen adresi buraya eklememiz gerekiyor. Bu sol çocuk üzerindeki tek çevrim örneğiydi ve oluşan ağaç şu an dengelidir. Yani her birinin yükseklikleri arasında en fazla bir fark bulunmakta. Evet, gelelim diğer koda. Bu da sağ çocuk. Aslında aynı şeyin sağ taraflı hali. Çünkü sağ üzerinde bir çevrim uyguluyoruz. Dolayısıyla burada yukarıdan devam edecek olursak aynı kodun çünkü sağ taraflı hali. Yine bir yedek bir alan açıyorum ve buraya bu sefer left'i değil de sağ tarafı, solu değil de sağ tarafı atamış oluyorum. Yine sağ artık atadığım için orayı değiştirebilirim. TMP'nin left'ini atıyorum buraya. Kaybolmasın diye orada bir ağaç olabilir. Ve TMP'nin left'i artık subnode'u gösterecek. Yukarıdakinin dediğim gibi sağa çevrim yapılmış hali ve yine aynı şekilde alt düğümün yüksekliğini burada da güncelliyorum. Ve TMP'nin de yine yüksekliği 1 artı hazır fonksiyon olan maksimumun neye gönderiyoruz burada? TMP'nin right'ın sağ tarafını gönderiyoruz. Ve yine subnode'un yüksekliği. Yukarıdakinin sağ çocuk olarak değiştirilmiş hali aslında. Evet, burada dengeli bir AVL ağacı görünüyor. Buraya 22 verisini eklediğimizi düşünelim. 30'un sol tarafı, 20'nin sağı ve 25'in soluna gelecektir bu 22 verisi. Ve buradan yukarı çıktığımızda burası 0, burası eksi 1. Arada bir fark var dengeli. Bir yukarı çıktığımızda burası 0, burası 1. Arada bir fark dengeli ve şu noktaya geldiğimizde burası 2, burası 0. Dolayısıyla yine denge nerede bozuldu? Subnode buradayken sol çocuk üzerinde bozuldu. Dolayısıyla burada sol çocuk üzerinde bozuldu ama eklenen veri 22 verisi sol çocuğun verisinden daha büyük. Dolayısıyla sol çocuk üzerinde çift çevrim örneği aslında bu. Sol çocuk üzerinde çift çevrim. Ve bunun için ne yapmamız gerekiyor önce? Koda bakacak olursak sol çocuk üzerine çift çevrim yani buraya girecektir. Önce ne diyor? Sol çocuğu sağ ile çevrim yap diyor. O zaman şu koda gidiyoruz ve buraya sol çocuğun gönderildiğini düşünerek aslında bir ayarlama yapacağız. Ve burada baktığımız zaman TMP, şimdi biz burada subnode'un left'ini gönderdik. Dolayısıyla TMP bunun right'ı oluyor. Yani şurası TMP oldu. Subnode'un right'ı yani şu an burası subnode için şurası aslında. Bunun sağına TMP'nin left'ini bağlayacağız. Evet, burada subnode'un right'ı TMP'nin left'ine bağlanıyor. Subnode şurası demiştik. Bunun sağına TMP'nin solunu bağlıyoruz. Yani aslında 20, 22 şeklinde oluyor. Ve TMP'nin left'ine de subnode'u bağlıyoruz. Yani şu şekilde olmuş olacaktır. 20'nin halen onun solunda. Bu da yani aslında biz burada 22 kaybolmasın diye, o çünkü 25'in sol tarafıydı. Onu 20'nin sağına bağlamış olduk ve böylelikle denge bozulan subnode, asıl subnode 30'du. Onun sol çocuğunu sağ çocuğuyla bir çevrime soktuk. Dolayısıyla 25 yukarı çıktı, 20 aşağı indi. Ve artık bu dönen adresi de dikkat ederseniz subnode'un left'ine bağlamıştı burada. Dönen adresi subnode'un left'ine bağladı. Dolayısıyla yani bizim asıl subnode 30'du. 30'un sol çocuğu artık 25 oldu burada. Bu ilk çevrim. 30'un solu 25 oldu. Burada da 50 var. Tabi bu halen dengelenmiş değil. Bu diğer ikinci çevrim işi nedir? Bu sefer işte artık asıl subnode sol çocuğuyla çevrime girebilir şu kısım. Girdiği zaman da ne olacaktır? 30 aşağı inip 25 yukarı çıkacak ve aslında yeni ağaç
şu şekilde oluşacaktır. Çünkü tek çevrimi zaten göstermiş olduk. Burası neydi? 25'ti. 25 yukarı çıktı. 30 aşağı indi ve 50 de burada. Evet, bu hale gelmiş olacaktır ve dengelenmiş olacaktır. Bu da sol çocuk üzerinde çift çevrim örneğiydi. Evet, bütün kodu yazmış olduk. Şimdi test kısmına gidelim. Ve test kısmında normalde hani dengeli bir ağacın en sıkıntılı şey nedir? Sürekli sıralı gelmesidir. Çünkü sürekli sıralı gelirse sürekli sola ya da sürekli sağa ekleneceği için, gerçi böyle bir verinin gelme olasılığı düşük ama bunun yani sıralıya yakın bile gelirse yine tam dengeli bir ağaç olmayacağı için performans alınamayacaktır ve dengeleme işlemine ihtiyaç duyacaktır. Böyle bir durumda 1, 2, 3, 4'ten işte 10'a kadar olan durumda bizim aslında oluşan AVL ağacı şu şekilde gösterebiliriz. 1 eklendiğinde dengelidir. İşte 2 eklendiğinde halen ağaç dengeli. Ama 3 eklendiğinde denge sağ tarafta bozulacaktır ve tek bir çizgi olduğu için tek bir çevrim yeterlidir. Sonra 4'ü ekliyoruz. Ağaç yine dengeli. 5'i ekliyoruz. Ağaçta denge bozuluyor. Ve bu şekilde köke gidene kadar kontrol ediliyor. Başka bozulan yer var mı? 6'ya ekliyoruz. Yediye ekliyoruz. Evet, şu an gördüğünüz gibi aslında tam dolu ağaç oldu. Yani tam istediğimiz ağaç türü, tam dengeli bir ağaç şeklinde. Mesela işte 15'e ekleyelim. Ve mesela 10'u ekleyelim. Evet, gördüğünüz gibi aslında şu an çift çevrim oldu. Çünkü normalde 10 15'in soluna eklenmişti. Dolayısıyla onu önce düz bir çizgi haline getirip 15 aşağı inip 10 yukarı çıktı ve daha sonra da 7 10'la çevrime uğradı ve 10 yukarı çıkıp 7 aşağı inmiş oldu. Çift çevrim örneğinde bu şekilde göstermiş oluyoruz. Veriler eklendikten sonra oluşan AVL ağacı bu olduğuna göre bu ağacı post order dolaşıp yüksekliğine bakacağız. Yüksekliği nedir? Tabii ki 3 çıkması gerekiyor. Make dosyamızda açalım. Bu şekilde bir make dosyası var ve ana klasöre gelip cmd yazıp bunu derliyoruz. Ve post order dolaşmak aslında önce çocuklara ineceği için 1, 3, 2, 5, 7, 15, 10, 6, 4 ve doğru bir şekilde yükseklikte 3 çıktığına göre aslında burada doğru hesapladığımızı söyleyebiliriz. AVL ağacı doğru oluştuğunu söyleyebiliriz. Evet, kısaca özeti geçecek olursak ikili arama ağacı arama uzayını yarıya düşürdüğü için aslında logenlik bir performansı var. Ama verinin geliş şekline göre ağaç oluştuğu için sıralı veya sıralıya yakın bir verinin gelme durumunda logenlik performanstan uzaklaşıp o n'lik performansa yaklaştığımız için aslında normal bir listenin verdiği performans, normal bir dizinin verdiği performansa dönüşmeye başlıyor. Bunu engellemek için her düğüm eklendikten sonra biz aslında ağaçtaki dengenin bozulup bozulmadığını kontrol ediyoruz ve dengeleme işlemi yapıyoruz. Böylelikle logenlik performansı garantilemeye çalışıyoruz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.